Hoş geldin. Bu derinlemesine incelemede senin için özel olarak topladığımız kaynaklarla akıllı telefonların pek de konuşulmayan iPhone öncesi dönemine giriyoruz. Yani 1992-2007 arasına. Evet, oldukça ilginç bir dönem aslında. Görevimiz ne? O ilk konseptlerden iPhone'un gelişine kadar olan yolculuğu anlamak. Hangi dönüm noktaları vardı? Ne gibi başarısızlıklar yaşandı? O zamanın teknolojik sınırları nelerdi? Bunlara bakacağız. Hı hı. Kaynaklarımız da epey geniş. İlk öncüler, işletim sistemi savaşları, sonra da tabii iPhone'un sahneye çıkışı. Hepsini kapsıyor. Ve şunu en baştan söylemek lazım belki de. iPhone böyle birdenbire ortaya çıkmadı. Kesinlikle. Aslında yıllarca süren denemelerin, hatta başarısızlıkların ve parlak fikirlerin bir araya gelmesiydi. Aynen. Hadi o zaman. Bu konuyu biraz deşelim. Nereden başlasak? Belki 1992 IBM Simon. İyi bir başlangıç noktası gibi. Evet, Simon ilginç bir cihaz. Daha ortada akıllı telefon lafı bile yokken kişisel iletişimci diyorlardı ona. En şaşırtıcı yanı da belki o dönemin PC'leri gibi DOS tabanlı olmasıydı. Yani cepte DOS, Düşününce acayip iddialıymış gerçekten. hem de nasıl. Dokunmatik ekranı var, e-posta, fax gönderebiliyor, basit uygulamalar falan. Evet, kağıt üzerinde müthiş duruyor ama ticari olarak tam bir fiyasko oldu. Neden peki? Birincisi çok ağırdı. Yarım kilodan fazla, tam bir tuğla yani. Hı hı. İkincisi pil ömrü. Yani en iyi ihtimalle 1 saat falan dayanıyordu. 1 saat mi? Çok Ee, kötüymüş. Evet, üstüne bir de o zamanın 1G ağlarını düşün. İnanılmaz yavaştı her şey. Anladım. Yani fikir parlak ama zamanlama ve altyapı yanlış. Kesinlikle. Altyapının ne kadar kritik olduğunu gösteren acı bir ders aslında Simon. Doğru zamanlama her şey demek. Peki Simon'ın dokunmatik vizyonu tutmadı ama insanlar cepten daha fazla şey yapmak istiyordu. Bu da bizi fiziksel klavyelere getiriyor sanırım. Aynen öyle. Nokia 9000 Communicator mesela 1996'da çıktı. O istiridye kabuğu gibi açılan tasarım. Evet hatırlıyorum onu. Katlanınca tam klavye çıkıyordu, cep ofisi gibi bir şeydi. Ama asıl rüzgarı estiren BlackBerry oldu değil mi? Onların olayı neydi tam olarak? BlackBerry'nin asıl numarası BES dedikleri kendi sunucu sistemi üzerinden çalışan anlık e-posta. Push email yani. Ha evet, e-postanın anında gelmesi olayı. Aynen. Beklemeden anında cebinde. İşte bu o meşhur Crackberry bağımlılığını yarattı. Özellikle iş dünyası için. Vazgeçilmez oldu resmen. Kesinlikle. Bir de güvenlik tabii. Kurumsal odaklı oldukları için güvenlik çok önemliydi. Tek bir ihtiyacı, yani mobil e-postayı o kadar iyi çözdüler ki. Bir anda standart haline geldi klavyeli telefonlar, değil mi? Ciddi telefon denince akla o geliyordu. Tam olarak öyle oldu. Aynı dönemde bir de PDA'lar vardı. Kişisel dijital asistanlar. Palm Pilot mesela çok popülerdi. Evet, Palm OS ve o graffiti el yazısı tanıma sistemi. Basit ama etkiliydi. Hı hı. Özel bir alfabeyle hızlı yazmayı sağlıyordu. Sonra Treo gibi modellerle telefon özelliklerini de eklemeye çalıştılar ama sanki o birleşme tam olmadı gibi. İşte tam bu noktada pazar iyice karıştı ve işletim sistemi savaşları dediğimiz dönem başladı. Tam bir karmaşa hakimdi diyebiliriz. Kimler vardı savaş alanında? Bir tarafta Microsoft, Windows Mobile'la bildiğimiz masaüstü Windows'u cebe sokmaya çalışıyordu. Tanıdık geliyordu ama biraz hantaldı sanki, değil mi? Hep kalemle kullanmak gerekiyordu. Aynen, hantal, kalem bağımlı ve temel bir varsayım hatası vardı. Kullanıcılar minik bir PC istiyor sanıyorlardı. Anladım. Diğer büyük oyuncu kimdi? Symbian, Nokia'nın arkasında olduğu pazar lideri sistem. Mobil için sıfırdan tasarlanmıştı aslında. Daha mantıklı gibi duruyor. Kağıt üzerinde evet ama geliştiriciler için çok karmaşıktı. Bir de kendi içinde S60, UIQ gibi farklı arayüzlere bölünmüştü. Bu da uygulama geliştirmeyi zorlaştırıyordu tabii. Hem de nasıl? Yani teknik olarak belki üstündü ama bu her zaman kullanılabilirlik anlamına gelmiyordu. Yani bir yanda basit ama güçsüz Palm, diğer yanda güçlü ama karmaşık Windows Mobile ve Symbian. Hiçbiri tam ideal değildi anlaşılan. Aynen öyle. Herkes bir şeylerden ödün veriyordu. Gücü ve kullanım kolaylığını bir arada sunan yoktu. Bir de tabii o zamanın interneti var. Ah evet, o yamaç 2G ağları ve WAP denen şey.
Web sitelerinin aşırı kırpılmış, metin tabanlı hali. Gerçek mobil internet değildi kesinlikle. Tam bir diyet internetti yani. Çok kötü bir deneyimdi. Korkunçtu. Ve işte tam bu karmaşanın ortasına 2007'de iPhone geldi. İşte burası gerçekten işlerin değiştiği an. Kesinlikle. Apple'ın o Project Purple kod adlı gizli projesi ve Jobs'ın telefonu sıfırdan tamamen yeniden icat etme vizyonu. Peki iPhone neyi farklı yaptı? Neden bu kadar devrimci oldu? Öncekilerin çözemediği neyi çözdü? Birkaç temel yenilikle geldi iPhone ve önceki sorunlara doğrudan dokundu. Birincisi, kapasitif, çoklu dokunmatik ekran. Parmakla kullanım, o çimdikleyerek yakınlaştırma falan. Aynen. Etkileşimi tamamen değiştirdi ve kalemi çöpe attı. Jobs'ın dediği gibi, kim kalem ister ki? Doğru. İkincisi neydi? Gerçek web tarayıcısı, Safari. O WAP fiyaskosundan sonra gerçek interneti masa üstündeki gibi cebimize getirdi. Bu çok büyüktü. Evet, bu devrimseldi. Üçüncüsü belki biraz teknik ama çok önemli. OSSK çekirdeği. Yani Mac'lerde kullanılan güçlü işletim sisteminin temelini aldılar. Bu ne avantaj sağladı? Stabilite, güç ve yetenek. Symbian DIC'ü tamamen mobilden doğan sistemlere karşı büyük bir avantajdı bu. Daha en başından çok daha yetenekliydi. Anladım. Başka? Son olarak da dikey entegrasyon. Yani Apple hem donanımı hem yazılımı kendi kontrol ediyordu. Hı hı. Bu da rakiplerin o parçalı, farklı firmalardan toplanmış ekosistemlerinde olmayan, pürüzsüz, sorunsuz bir kullanıcı deneyimi yarattı. Yani olay sadece yeni özellik eklemek değildi. Kesinlikle değildi. Olay, mevcut fikirleri alıp, kullanıcı deneyimine takıntılı bir şekilde odaklanarak hepsini mükemmel çalışan tek bir pakette sunmaktı. Nasıl yaptığın, ne yaptığından daha önemliydi iPhone için. Gerçekten müthiş bir özet oldu. IBM Simon'ın o erken vizyonundan klavye dönemine, sonra işletim sistemi karmaşasına ve nihayet iPhone'un gelip her şeyi birleştirmesine. Peki bütün bu tarih senin için, yani dinleyicimiz için bugün ne anlama geliyor? Şurası çok önemli bence. iPhone sadece daha iyi bir telefon değildi, bir platformdu. Platform derken? Hani dedik ya, güçlü bir işletim sistemi vardı. İşte o işletim sistemi, lansmandan bir yıl sonra gelen App Store için zemini hazırladı. Uygulama mağazası. Evet. Ve App Store, akıllı telefonun bugünkü hayatımızdaki yerini asıl sağlamlaştıran şey oldu. Onu bir iletişim aracından çok daha öteye taşıdı. Doğru. Ve kaynaklara bakınca akla şöyle kışkırtıcı bir düşünce geliyor. Acaba App Store potansiyeli daha iPhone tanıtılmadan o Project Purple sırasında işletim sistemi çekirdeği seçildiği anda cihazın DNA'sına işlenmiş miydi? İlginç bir bakış açısı. Şunu bir düşün, bugünün tamamen uygulamalar üzerine kurulu mobil dünyası, yıllar önce verilen o tek bir teknik kararla ne kadar kaçınılmaz hale geldi. İşte sana üzerinde kafa yoracak bir soru.